Selam arkadaşlar. Bugün sizlere küçük beden, 36 beden bir kırvazi çalışma yapacağız. Kırvazi 6 yarım kiloş kısa kol. Kolda büzgü çalışacağız. Bir de farklı olarak arka robada büzgü çalışacağız arkadaşlar. O kesimi göstereyim. Robadan büzgülü kesim yapayım. Viskon bir kumaşımız var. Gene 2,5 metre yeter bize arkadaşlar. Yazlık efil bir kumaşımız. Çiftten 2,5 metreden çıkartabiliriz arkadaşlar. Ölçüleri söyleyeyim ben size. Göğüs çevremiz 86 santim net olarak arkadaşlar. Ön boyumuzu 110'dan çalışacağız net olarak. Arka boyumuzu 120'den hafif bir kuyruk çalışacağız. Belden kesik. Belde de kuşak çalışacağız. Yani kuşakla bağlanacak arkadaşlar. Kırvazi bir çalışma yapacağız. Çok istenen kesimlerden biri. O yüzden yine bir kırvazi kesim yapmaya karar verdim. Hemen arkadaşlar kırvazi kesim yaparken önce kol oyuntusu için ufak beden olduğu için arkadaşlar 23 santim kol oyuntusu ayarlayacağım. Öncelikle rigayı tam ters kullanıyorum. Kenara atıyorum ve hemen kol oyuntumu ölçüyorum. Evet, 23 santim. Hemen kesikliğime bakıyorum, 37 santim bel kesikliğim var. Omuzdan 1 santim dikiş payını düşüyorum. 1 santimle aşağıya dikiş payı veriyorum. 37 santim olarak. Beden düşüklüğüm 26 santim. En ufak bedenden 26 santimden başlar arkadaşlar. Beden büyüdükçe de düşüklük büyür. Düşüklüğün kol oyuntusuyla hiçbir alakası yok. Her kesimde anlatıyorum. Beden düşüklüğümü çiziyorum. Bu da kesikliğim arkadaşlar. Omuzum 6 santim, kola 1 santim takım payı, yakaya da 1 santim pervaz payı veriyorum ve 8 santim oluyor. 8 santimi hemen işaretliyorum. Bedenim 86 demiştim toplamı, yarısı 43 santim arkadaşlar. 43'e 4 santim ekliyorum, 47 yapıyor ve 47 üzerinden kesim yapıyorum. Direkt 1 santim dikiş payını hesaplayarak 47'nin yarısı 23,5'u işaretliyorum. Kırvazi ama kapalı bir kırvazi çalışmayacağız. O yüzden 3,5 santim arttırıyorum. Daha kapalı çalışacak olsak arkadaşlar 3,5 santimi çoğaltıyoruz. Yani 6 santim 7 santime kadar çıkar. Biz biraz hafif bir dekolte çalışacağız. O yüzden bedenin netinin 3,5 santim arttırdım sadece. Makası alabilir miyim orada? Ön bedeni kesiyorum arkadaşlar. ...36 beden olduğu için göğüs pensi falan kullanmanıza gerek yok. Arka omuzu 3 santim düşünerek fazlasını kesiyorum. Şu an normal kesime geçeceğim. Bedenime bakıyorum önce. 47, 23,5. Evet, artı dikiş payı. Tamam, katlamam doğru.
Yine kontrol ediyorum. 23,5 artı dikiş payı doğru. Şimdi arkadaşlar arka omuz yüksekliğimiz 3 santim deriz her zaman. Burada 5 santim kullanıyorum. Sebebine gelince arka robayı keseceğiz. Robaya 2 santim dikiş payı gider. O dikiş payını düşünerek hemen 5 santim veriyorum. Arka oyuntumu da çiziyorum. Omuzumun netine bakıyorum. 6, 8, 8,5 toplamda. Hemen 8,5'u işaretliyorum. Roba ölçümü 13 santim aşağıdan baz alarak demiştim. Oradan buluyorum. Arka robamıza bakıyorum arkadaşlar. 35 santim. Yarısı 17,5 santim. 1 santimle dikiş payı veriyorum. Ufak beden olduğu için robayı arka oyuntudan 10 santim aşağıdan kesiyorum arkadaşlar. Roba çalışacağım çünkü. Bakın önü kaldırmıyorum. Arka robayı kesiyorum. Ve arkaya ortalama 5-6 santim büzgü çalışması yapacağım için arkadaşlar 5-6 santim şöyle göstereyim. Tam arka ortaya büzgüler çalışacağım. Onu verdikten sonra robayla oyuntu birbirini karşılayacak. Çok oyuntu çıkmıyor. Çünkü pile veriyoruz. Biraz kol oyuntusu yapıyorum arkaya doğru. Evet, şimdi hemen önleri göstereyim. Biraz dekolte açtık. Bu bizim ön kruvazemiz. Bu da bizim arka robalı dediğimiz arkadaşlar. Arkaya bile kaşe de verirsiniz ya da biz bile vereceğiz. Onun payını verdik. Bu da arka robamız. Bunu da kaldırıyorum. Şimdi etek kesimine geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bel oturumuna bakayım. 22 santim. Evet. Arkaya hemen bir bench çalışması yapıyorum. Çünkü 37 belimiz var. Belimize göre ayarlıyoruz. Bench'imizi yaptıktan sonra bel oturumumuz evet direkt 37 santime geliyor. Hemen şimdi etek kesimi yapacağım. Önce ön eteği alacağım arkadaşlar. Ön etek arka etekten 10 santim daha kısa olacak. Toplam boyumuza bakıyoruz 110 santim. 110 santimden 37 kesikliği düşüyoruz. Ne oluyor? Hemen hesabını yapayım. 110'dan 40 düşsek 80 70 evet 70 ne olur? 73 santim evet 75 santim bir ön etek keseceğiz. Hemen 1 santim dikiş payımızı ayarlayarak
75 santim ön etek olarak ayarlıyorum ve yarım kiloş çalışacağım arkadaşlar. 10-12 santim kadar, 11 santim kadar kiloş çizimini göstermek için size bir çizgi çekiyorum boyundan sonra. Bel oturumum 37 demiştim. Hemen 37'yi şurada ayarlıyorum. 37 18,5'tur arkadaşlar. Dikiş payı ile beraber 20,5 santim. Ve kiloş çıksın diye direkt oyuntumu veriyorum. Ve 75-75 olarak eteğin bütün etrafını dönüyorum arkadaşlar. Metreyi kullanarak düzümüze çıkıyoruz. Eteğimizin önü oluyor. Arka etek kısmı 10-15 santim daha uzun keseceğim arkadaşlar. Evet, bu benim ön. Önce arkayı keseyim, sonra açacağım, eteği göstereceğim size. Arkayı dikişi yapacağız. Kumaştan biraz fazla arttırım yapmak için, daha az kullanmak için. Düzeltmelerimi yaptım. Arka kenar 1,5 santimi arttırdım. Dediğim gibi arka eteği 15 santim daha uzun çalışacağız ve bu 15 santimi orantılı bir şekilde 10 santim 5 santim diye düşüyoruz. Yanda da 0 noktasında sıfırlıyoruz arkadaşlar. Arka uzun. Önümüz şöyle kiloş şeklinde çıktı arkadaşlar. Kaldırıyorum. Şimdi bir kol kesimi yapacağım. Hemen ön kol oturumuma bakıyorum. 23 santim. Kolun omuz kısmına büzgü çalışması yapacağız arkadaşlar, arka robada yaptığımız gibi. O yüzden 5 santim büzgü payı vererek kol çalışmasını öyle yapacağım. 12 santim düşüyorum ve kol oyuntumu çiziyorum. Kol oturuma bakıyorum. Büzgüyle beraber ortaladığımızda evet 23 santim. Kol boyum 17 santim arkadaşlar.
17 santim, 4 santim de pay veriyorum. Hemen kolumu da kesiyorum. Kol büküm yeri. Çıttan çıta büzgü çalışmalarını yapacağız arkadaşlar. 7-8 tane ufak ufak büzgüler çalışacağız. Kol da tamam arkadaşlar. Kurvazeye likra bir penye astar kullanıyoruz ya da kumaşımız yeterliyse kendi kumaşından üstünü çift kat yapıyoruz. Pervaz çalışmadan. Arka obayı da arkadaşlar gene çift kat çalışıyoruz. Bir oba daha kesiyoruz. Büzgüyü yaptıktan sonra temiz bir şekilde çalışıyoruz. Tek kat roba yapmıyoruz. Gene çift kat yapıyoruz. Eteğimiz de tamam. Bugünkü kesim de bu kadar arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek üzere.